Artık mutlu bir evli olan Kral Arthur, bir sezon boyunca büyük şenlikler içinde yaşadı. Turnuvalar, yarışmalar ve avlarla dolu günler. Bir zamanlar, kral ve yanındaki birçok şövalye ormanda av peşindeydi. Arthur, Kral Uriens ve Galya'dan Sir Ecal'ın, büyük bir geyiği takip ediyordu. Üçü de iyi biniyordu ve öyle hızlı kovaladılar ki, beraberlerindeki diğer şövalyeleri kilometrelerce geride bıraktılar. Ama ne kadar hızlı ilerlerlerse ilerlesinler, sonunda atları altlarında yere yığılıp can verdi. Artık yaya kalan üçü, çok yorgun ve neredeyse tükenmiş bir halde geyiği uzakta görüyorlardı. "Ne yapacağız?" dedi Kral Arthur. "Çünkü biz yenik düştük. Hadi yürüyelim," dedi Kral Uriens, "ta ki bir konaklama yeri bulabildik." O sırada, büyük bir gölün kıyısında yatan geyiği gördüler, boğazına bir tazı yapışmış, diğerleri de üzerine üşüşüyordu. Arthur ileri koştu, boynuzunu üfledi ve geyiği öldürdü. Sonra gözlerini kaldırdı ve gölde bir mavna gördü. İpek kıvrımlar ve perdelerle süslenmiş bu mavna, hızla kıyıya süzüldü ve kumların üzerine yanaştı. Ama Arthur yakından baktığında içinde dünyevi hiçbir canlı göremedi. Yanındakilere seslendi, "Efendiler, buraya gelin ve bu gemide ne olduğunu görelim." Üçü de içeri girdi. Her yer zengin ipek ve altın perdelerle döşenmişti. Gece çökmüştü. Bir anda geminin her yanına 100 meşale dikildi ve parlak bir ışık yaydı ortalığa. Tam o sırada, 12 güzel genç kız ortaya çıktı ve Kral Arthur'u ismiyle selamlayarak diz çöktüler. Hoş karşılandığını söylediler ve kral da onlara nazikçe teşekkür etti. Sonra onu ve arkadaşlarını muhteşem bir odaya götürdüler. Orada en zengin mobilyalar, en pahalı şaraplar ve yiyecekler vardı. Arthur hayatında hiç bu kadar ihtişamlı bir akşam yemeği yemediğini ilan etti. Akşam yemeğinden sonra onu bir başka odaya götürdüler. Daha önce hiç görmediği, daha da zengin bir odaya. Ve orada dinlenmek üzere bırakıldı. Kral Uriens ve Sir Ecal'ın da aynı ihtişamda odalara yerleştirildi. Üçü de o gece derin bir uykuya daldı. Çok yorgunlardı. Ama sabah söküldüğünde, Kral Uriens kendini Camelot'taki evinde buldu. Nasıl oraya geldiğini bilmiyordu. Arthur ise karanlık bir zindanda uyandı. Etrafından yalnızca zavallı şövalyelerin inlemeleri duyuluyordu. "Siz kimsiniz?" dedi Kral Arthur, bu kadar inleyip şikayet eden. Biri ona cevap verdi, "Yazık ki hepimiz esir tutuklar, 20 iyi şövalye. Bazılarımız burada 7 yıldır yatıyor, gün ışığını görmeden." "Neden?" dedi kral. Adam anlattı, "Bu güçlü kalenin lordu Sir Damas'tı. Yaşayan en sahte ve en hain şövalye. Küçük bir kardeşi vardı, Sir Outlake, iyi ve asil bir şövalye. Sir Damas, servetinden kardeşine hiçbir şey vermek istemiyordu. Outlake ise zorla elinden alınanları geri istiyordu. Yıllardır bu iki kardeş arasında savaş sürüyordu. Sir Outlake, mirastan payını almak için Damas'a meydan okuyordu. Ama Damas korkaktı. Onun yerine savaşacak bir şampiyon arıyordu. Güçlü silahlı adamları sürekli pusu kurarak yanlarından geçen şövalyeleri yakalıyor, onları kalede tutuyordu. Ya Sir Outlake ile savaşmalarını, ya da hapiste çürümelerini istiyordu. "Hepimize böyle davrandı," dedi adam. "Çünkü hepimiz bu sahte şövalye için böyle bir davayı üstlenmekten tiksiniyoruz. Birçok iyi şövalye burada açlıktan ve hastalıktan öldü, ama birimiz savaşırsa, Sir Damas kalanları serbest bırakacak. Merhametli Tanrı sana kurtuluş göndersin," dedi Kral Arthur, ve oturdu. Tüm bunların nasıl sona erebileceğini ve aynı zamanda bu asil kalplere özgürlüğü nasıl kazanabileceğini zihninde döndürmeye başladı. Bir anda yanına bir kız geldi ve dedi ki, "Efendim, eğer efendim adına savaşmayı kabul ederseniz, hapisten kurtulacaksınız. Ama reddederseniz, buradan asla çıkamazsınız." "Zor bir seçim," dedi Arthur. "Ama hapiste ölmektense savaşmayı tercih ederim. Hem kendimi hem de diğerlerini kurtarabilmek için, savaşı ben yapacağım." "Öyle olacak," dedi kız. "O zaman hazırım," dedi Arthur. "Yalnızca bir at ve zırh gerekli." "Korkma," dedi kız, "hemen sahip olacaksın, dövüş için gerekli hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksın." Arthur ona baktı. "Seni daha önce görmedim mi? Kral Arthur'un sarayında mı? Çünkü yüzün bana tanıdık geliyor." "Hayır," dedi kız, "ben hiç orada olmadım. Sir Damas'ın kızıyım, bu kaleden bir günlük yolculuk ötede doğdum." Ama o yalan söylüyordu. Çünkü bu kız, büyük büyücü ve Kral Arthur'un üvey kız kardeşi. Morgan Le Fay'in hizmetçilerinden biriydi.
Sir Damas, sonunda onun için savaşacak bir şövalye bulunduğunu öğrenince Arthur'u çağırdı. Önünde uzun boylu, güçlü ve dik duran bu adamı gördü ve memnun oldu. Aralarında bir antlaşma yapıldı. Arthur, Damas'ın davasını en son derece savunacak, karşılığında hapsedilen tüm şövalyeler serbest bırakılacaktı. Kutsal İncil üzerine yemin ettikten sonra, hapisteki şövalyeler derhal teslim edildi. Ama biri geride kaldı, savaşı izlemek için. Bu arada, Galyalı Sir Ekolon'a tuhaf bir macera yaşanıyordu. İpek Mavna'da derin uykusundan uyandığında, kendini derin bir kuyunun tam kenarında buldu. Bir adım daha atsaydı içine düşecekti. Büyük bir korkuyla geri sıçradı ve yüksek sesle bağırdı, "Tanrı, Lordum Kral Arthur'u ve Kral Uriens'i korusun. Çünkü o gemideki kızlar bizi sattı, şüphesiz şeytan ruhlu yaratıklardı. Ve bu maceradan kurtulabilirsem, onları nerede bulursam yok edeceğim." Tam o sırada, büyük ağızlı ve düz burunlu bir cüce yanına yaklaştı ve ona selam verdi. "Kraliçe Morgan Le Fay sizi selamlıyor," dedi. "Ve güçlü kalbiniz olmasını diliyor. Çünkü yarın yabancı bir şövalyeyle savaşacaksınız. Ve o size Excalibur'u, Kral Arthur'un kılıcını ve kınını gönderdi." Cüce devam etti, "Ve o, bu savaşı sonuna kadar, merhametsizce sürdürmenizi istiyor. Karşısına çıkacak şövalyenin başını getirecek kıza, sonsuza dek zenginlik vaat ediliyor." "Peki," dedi Sir Ekalın. "Kraliçe Morgan'a söyleyin, verdiğim söze sadık kalacağım. Artık bu kılıç elimde." Ve içinden geçirdi, "Sanırım bütün bunları büyüleriyle bu savaşı düzenlemek için kurdu." "Doğru tahmin ettin," dedi cüce, ve onu terk etti. Ardından bir şövalye, bir hanımefendi ve 6 seyis geldi. Sir Ekolon'u yakın bir malikaneye götürdüler ve ona asil bir karşılama yapıldı. Bu ev, Sir Damas'ın kardeşi Sir Outslake'e aitti, çünkü Morgan Le Fay büyüleriyle her şeyi ustalıkla kurmuştu. O sıralar Sir Outslake ağır yaralıydı. Her iki bacağı da mızrak darbesiyle delinmişti. Sir Damas kardeşine elçi gönderip yarın sabah sahada hazır olmasını emretmişti. Ama Outslake yaraları yüzünden zorlukla ayakta durabiliyordu. Yine de savaşmaya kararlıydı. Ta ki Sir Ekalın, onun yerine savaşmayı teklif edene kadar. Bu haber Sir Outslake'i büyük bir sevinçle doldurdu ve teklifi minnetle kabul etti. Ertesi gün, Kral Arthur silahlanmış ve at sırtındaydı. Sir Damas'a döndü, "Ne zaman sahaya çıkacağız?" "Efendim," dedi Damas, "önce ayin dinleyeceksiniz." Ayin bitti. Bir seyis geldi ve Sir Damas'ın şövalyesinin hazır olup olmadığını sordu, "Şövalye zaten sahada bekleniyor." Arthur ata bindi. Etrafta şövalyeler, baronlar ve halktan pek çok kişi toplanmıştı. 12 kişi savaşı denetlemek üzere seçildi. Arthur at sırtında otururken, Morgan Le Fay'den bir kız yanına yaklaştı ve bir kılıç uzattı. Morgan Le Fay, büyük sevgisi adına kılıcını sana gönderiyor, dedi. Arthur teşekkür etti ve bunu gerçek zannetti. Ama aldatılıyordu. Çünkü hem kılıç hem de kın sahteydi, kırılgan ve değersiz. Gerçek Excalibur ise, Sir Ekolon'un elindeydi. Trompet sesi yankılandı. İki şampiyon karşı saflara süzüldü. Atlarını mahmuzladılar ve büyük bir hızla birbirlerine doğru koştular, her biri diğerinin kalkanının tam ortasına vurdu. İkisi de at ve adamıyla yere yuvarlandı. Hemen doğruldular, kılıçlarını çektiler ve birbirlerine koştular. Savaş başlamıştı. O sırada, gölün hanımefendisi Vivian de sahneye çıktı. Vivian, Kral Arthur'u severdi. Ve Morgan Le Fay'in büyüleri aracılığıyla öğrenmişti, o gün Arthur, kendi kılıcıyla öldürülmek üzere tuzağa düşürülmüştü. Hayatını kurtarmak için oraya gelmişti. Arthur ile Sir Ekalın birbirlerine karşı giderek daha sert saldırılar indiriyorlardı. Ne güç ne de öfke esirgediler. Ama Arthur'un kılıcı, her darbede geri çekiliyordu. Her yaralandığında kanı daha hızlı akıyordu. Hala ayakta durabildiğine kendisi de şaşırıyordu. Arthur bunun bir ihanet olduğunu hissetti. Kendi gerçek kılıcının değiştirildiğini anlamıştı artık. Çünkü Ekolon'un elindeki kılıç, her darbede kanını alıyordu. Tuttuğu ise ne keskin bir kenara ne de yeterince güce sahipti. "Şimdi, şövalye, kendine iyi bak ve benden korun," diye bağırdı Sir Ekalın. Arthur cevap vermedi. Ama öyle güçlü bir darbe indirdi ki Ekalın sendeledi ve neredeyse yere düştü. Sir Ekalın biraz geri çekildi, sonra Excalibur'u yukarı kaldırdı ve öyle güçlü bir darbe vurdu ki Arthur da sendeledi. Ve yine de, ikisi de durdurulamıyordu.
Arthur sürekli kan kaybediyordu. Neredeyse ayakta kalamıyordu artık. Ama içindeki şövalyelik ruhu onu ayakta tutuyordu. Ölmek üzere olduğunu bilse de, kalkanını bırakmıyordu. Sir Ecalon ise tek bir damla kan kaybetmemişti. Giderek daha güçlü, daha hızlı saldırıyordu. Orada bulunan herkes şunu söylüyordu: hiç bu kadar iyi dövüşen iki şövalye görmedik. Halk, Arthur için öyle yas tuttu ki, Sir Damas ile Sir Outlake aralarındaki anlaşmazlıktan vazgeçmeleri için yalvardılar. Ama ikisi de duymadı. Savaş şiddetle sürüyordu. Arthur bir an geri çekildi, nefes almak için. Ama Ecalon peşinden geldi. Sana dinlenme zamanı yok. Ve üzerine atıldı. Arthur ise küçümseyici bir öfkeyle kalktı ve Ecalon'un dümenine öyle güçlü bir darbe vurdu ki Ecalon dizlerinin üstüne çöktü. Ama o darbenin büyüklüğü, sahte kılıcı dayanamaz hale getirdi. Kılıcın kabzası koptu ve ot gibi etrafa saçıldı. Arthur'un elinde yalnızca küçük bir tutam kalmıştı. Sessizlik. Arthur içten içe her şeyin bittiğini düşündü. Zihnini ölüme hazırladı. Ama dışarıdan bakıldığında, sanki hala umudu varmış gibi kalkanını koruyordu. Sir Ecalon dedi ki, "Efendim şövalye, artık yenildiniz. Silahsızsınız, çok fazla kan kaybettiniz. Yine de sizi öldürmek istemiyorum. Teslim olun." "Hayır," dedi Kral Arthur. "İnancım üzerine en son dereceye kadar savaşmaya söz verdim. Yaşamaktansa onurla ölmeyi tercih ederim. Silahsız olsam da, sana teslim olmam onursuzluk olur." "Utanç için," diye bağırdı Ecalon. "Bağışlamayacağım. Kendin için bak, şövalye. Çünkü artık yalnızca bir ölü adamsın." Ve acımasızca üzerine yürüdü. Arthur neredeyse yere düştü. Ama kanla solmuş bu adamın içinde, kahramanlık giderek büyüyordu. Kalkanıyla Ecalon'a öyle şiddetli vurdu ki, Ecalon'un elindeki sap onu 3 adım geri fırlattı. Sir Ecalon şaşkınlıkla sendeledi. Başı döndü. Bir kez daha öfkeli bir darbe indirdi. Ama Vivienne'in büyüsü tam o anda işe yaradı. Excalibur Ecalon'un elinden yere düştü. Arthur hafifçe atladı ve kılıcı tuttu. Ve hissetti, bu onun kılıcıydı. Gerçek kılıcı. "Sen uzun süre benden ayrı kaldın," dedi sessizce, "ve bana çok zarar verdin." Sonra Ecalon'un yanında asılı duran kını gördü. Fırladı, onu çekip aldı ve elinden geldiği kadar uzağa fırlattı. Çünkü biliyordu, kın üzerinde olduğu sürece hayatı güvendeydi. "Ah, şövalye," dedi kral. "Bugün bu kılıçla bana büyük zarar verdin. Ama şimdi, ölümüne geliyorsun." Ve tüm gücüyle üzerine atıldı. Ecalon'u yere devirdi. Başına korkutucu bir darbe vurdu. Kan fışkırdı. "Şimdi seni öldüreceğim," diye bağırdı Arthur. Çünkü kalbi sertleşmişti. Ama Ecalon dedi ki, "Beni öldür, yapabilirsen. Çünkü sen benim karşılaştığım en iyi şövalyelerden birisin ve Tanrı'nın seninle olduğunu görüyorum. Ben de bu mücadeleyi sonuna kadar götürmeye söz vermiştim ve asla teslim olmayacağım. Ne isterse Tanrı yapsın." Arthur, Ecalon konuşurken, sesini tanır gibi oldu. Kanla ıslanmış saçlarını gözlerinden ayırarak eğildi ve baktı. Ve gördü ki, bu adamı tanıyordu. Kendi dostu, kendi gerçek şövalyesi. Vizörünü aşağıda tutarak sordu, "Hangi ülkeden ve hangi saraydan geliyorsun?" "Efendim şövalye," diye yanıtladı adam, "ben Kral Arthur'un sarayından geliyorum. Adım Galyalı Sir Ecalon." Bir an geçti. "Ah, efendim şövalye," dedi kral. "Söyle bana, bu kılıcı sana kim verdi?" Sir Ecalon derin bir iç çekti. "Bu kılıcın vay haline, çünkü onunla ölümüme geldim. Bu kılıç neredeyse 12 aydır elimdeydi. Dün ise Kral Uriens'in eşi, Kraliçe Morgan Le Fay, onu bir cüce aracılığıyla bana gönderdi. Amacı şuydu, bir şekilde kardeşi Kral Arthur'u öldürtmek. Çünkü bilmelisin ki, Arthur, dünyanın en çok kıskandığı ve nefret ettiği adamdır Morgan için. Kıskançlıktan ve çekememezlikten kaynaklanıyor bu. Ve aynı zamanda beni seviyor. Arthur'a duyduğu nefretle eş miktarda." Ecalon devam etti, "Eğer Arthur'u büyüleriyle öldürmeyi başarsaydı, kocasını da hemen öldürecekti. Sonra beni bu toprakların kralı yapacak, kendisi de kraliçem olacaktı. Ama şimdi," dedi ağır bir sesle, "bunların hepsi bitti. Ölümüme geldiğim gün, efendini yok etmek, senden büyük bir ihanet olurdu," dedi Arthur. "Gerçeği söylüyorsunuz," diye yanıtladı Ecalon. "Ve şimdi sana itiraf ettim, bu iğrenç ihanetin acısını kalbimde taşıyorum. Söyle bana, yalvarıyorum, sen kimsin? Hangi saraydan geliyorsun?" "Ah, Sir Ecalon," dedi kral sessizce. "Ben, Kral Arthur'um.
Sir Ecal'ın bunu duyunca yüksek sesle bağırdı, "Aman Allah'ım! Bana merhamet et, çünkü seni tanımıyordum." "Merhamet edeceksin," dedi Arthur. "Çünkü beni gerçekten bilmiyordun ve kendi itirafınla ihanetini kabul ediyorsun. Ama seni fazla suçlamıyorum. Çünkü kız kardeşim Morgan Le Fay'in sahte hileleriyle kör edildin. Ona akrabalarımdan fazla güvenmiştim. Ama şimdi, nasıl cezalandırılacağını iyi bileceğiz." Sir Ecal'ın yüksek sesle bağırdı, "Ey lordlar ve iyi insanlar! Savaştığım bu asil şövalye, dünyanın en asil ve en saygın olanıdır. Çünkü o Kral Arthur'dur. Efendimiz ve egemen kralımız. İçimden pişmanlık duyuyorum ki mızrağımı ona karşı hiç kaldırdım. Ama bunu bilmeyerek yaptım." Bunu duyan herkes diz çöktü ve affını dilediler. Arthur cevap verdi, "Affedin. Çünkü gerçekten hiçbir günah işlemediniz. Ama görün ki şövalyelerin başına ne kadar korkunç maceralar gelebilir. Ben bile kendi şövalyelerimden biriyle savaştım." Kral, Sir Damas'a tüm malikanesini kardeşine devretmesini emretti. Sir Outlake ise her yıl yalnızca bir at verecekti ona. "Çünkü," dedi küçümseyerek, "bir kırsal üzerinde binmek ona yeter de artar." Damas'a, ölüm tehdidiyle, bir daha yanından geçen şövalyelere dokunmaması söylendi. Ve hapiste tuttuğu 20 şövalyeye tam tazminat ödemesi emredildi. "Eğer onlardan biri," dedi kral, "saraya gelip senden tatmin olmadığını bildirirse, başını kaybedersin." Sonra Kral Arthur, Sir Outlake'i sarayına davet etti. Eylemleri soylu ise, istediği her unvana yükseltileceğini söyledi. Ardından herkesten ayrıldı ve ata bindi. Sir Ecal'ın da onunla birlikte yakındaki bir manastıra gitti. İkisinin de yaraları sarıldı. Ama Sir Ecal'ın 4 gün içinde öldü. Arthur, cesedini Kraliçe Morgan'a Camelot'a gönderdi. Excalibur kılıcının kendisine hediye olarak gönderildiği kız aracılığıyla, bir mesaj iletti, "Bu cesedi geri gönderiyorum." Ertesi gün, Kraliçe Morgan'dan bir kız geldi. Yanında şimdiye kadar görülmüş en zengin örtüyü getirmişti. Birbirine değecek kadar yakın yerleştirilmiş değerli taşlarla doluydu ve Arthur bunlardan daha değerlisini hiç görmemişti. "Kız kardeşin bu örtüyü sana gönderiyor," dedi kız. "Ve nasıl kırdıysa, onu düzeltmek istediğini söylüyor." Kral cevap vermedi. Ama örtü onu büyülemişti. Tam o sırada, gölün hanımefendisi içeri girdi. "Efendim," dedi, "bu örtüyü giymeden önce biraz bekleyin. Onu taşıyan kızın önce giyip denemesine izin verin." "Danışmanın gibi yapılacak," dedi kral. Sonra kıza döndü. "Kız, bu örtüyü bana getirdin. Şimdi onu sen giy bakalım." "Efendim," dedi kız, "bu bana yakışmaz." "Canına yemin," dedi Arthur. "Başka birinin sırtına geçmeden önce sen giyeceksin." Ve zorla üstüne geçirdiler. Örtü anında alev aldı ve kızı kül haline getirdi. Bunu gören Kral Arthur, sahte cadı Morgan Le Fay'den tüm kalbiyle nefret etti. Ve o günden sonra, ölümlerine kadar aralarında ölümcül bir düşmanlık sürdü. Ve şimdi, ikinci kez Roma İmparatoru Tiberius Lucius'tan elçiler geldi. Savaş tehdidi altında haraç talep ediyorlardı. Kral Arthur'dan saygı göstermesini ve Flolo tribününden fethettiği tüm Galya'yı iade etmesini istiyorlardı. Elçiler mesajlarını iletince, kral onları geri çekilmeleri için işaret etti. Şövalyeleri ve baronlarıyla ne yanıt gönderileceğini konuştu. Genç şövalyelerin birkaçı elçileri öldürmek istedi. Bu sözler herkese bir hakaret gibi geliyordu. Ama Kral Arthur bunu duyunca kimseye dokunulmamasını emretti. Ölüm cezası altında. Elçileri soylu bir konağa götürdü ve en iyi şekilde ağırladı. "Hiçbir incelikten kaçınmayın," dedi. "Çünkü Romalılar büyük lordlardır. Mesajlarından memnun olmasam da, onurumu hatırlamalıyım." Sonra yuvarlak masanın lordu ve şövalyelerini topladı, ne yapılması gerektiği konusunda görüşlerini almak için. İlk konuşan Cornwall'dan Sir Cador oldu. "Efendim, bu mesaj, uzun zamandır duyduğumuz en iyi haberdir. Çünkü artık boşta ve dinleniyor olarak pek çok gün geçiriyoruz. Romalılara karşı sert bir savaş açacağınıza inanıyorum ve hepimizin orada onur kazanacağına şüphe duymuyorum." "Memnuniyetiniz anlaşılır," dedi Arthur, Sir Cador. "Ama bu, Roma İmparatoruna pek bir cevap değil. Ve talebi beni derinden üzüyor. Çünkü ben ona asla haraç ödemeyeceğim. Bu yüzden, efendiler, tavsiye edin bana." Belinus ve Brennus, Britanya şövalyelerinden, Roma İmparatorluğunu günlerce ellerinde tuttular. Ve Helen'in oğlu Konstantinus da öyle. Onlardan türediğime göre, ben haklı olarak imparatorluğu talep edebilir miyim?
İskoçya kralı Anguish ayağa kalktı, "Efendim, haklısınız. Tüm kralların üstünde olmalısınız. Çünkü tüm Hristiyanlık dünyasında sizin eşiniz yok. Romalılara itaat etmemenizi tavsiye ediyorum. Onlar burada hüküm sürdükleri zamanlarda bizi büyük sıkıntılara soktular. Ben kendi adıma, fırsat buldukça onlardan intikam alacağıma yemin ederim ve size 20.000 silahlı adam sağlayacağım." Sonra Küçük Britanya kralı kalktı ve 30.000 adam vaat etti. Birçok kral, dük ve baron da söz verdi. Batı Galler'in lordu 30.000, Sir Ewain ve kuzeni 30.000 ve yuvarlak masa şövalyelerinin her biri büyük bir kuvvet. Arthur, cesaretleri ve iyi niyetleri karşısında sevinçle onlara teşekkür etti. Sonra elçileri tekrar çağırttı ve yanıtını iletmelerini söyledi. "Dönün ve efendinize söyleyin, sözlerini dikkate almadım. Çünkü Tanrı'nın iradesi ve kendi sağ kolumla tüm krallıklarımı fethettim ve onları koruyacak güçteyim. Kimseye haraç ödemeyeceğim. Aksine, ben hem haracı hem de teslimiyeti ve imparatorluğun tamamını talep ediyorum. Çünkü atalarımın hakkıyla bu topraklar bir zamanlar bize aitti. Ve söyleyin, yakında Roma'ya geleceğim. Tanrı'nın lütfuyla imparatorluğumu ele geçireceğim ve tüm isyancıları boyun eğdireceğim. Son olarak, Roma'nın tüm lordlarına emrediyorum, derhal bana saygılarını sunsunlar. Aksi takdirde öfkemi ve cezamı görecekler." Sonra hazinedarlarına elçilere büyük hediyeler vermelerini emretti. Sir Cador'u onları saygıyla uğurlaması için görevlendirdi. Elçiler Roma'ya dönüp Lucius'un önüne çıktıklarında, Lucius öfkeden köpürdü. "Bu Arthur, bir zamanlar benim emirlerime itaat ederdi," dedi. "Ama Galya'daki serveti onu küstah yaptı." "Efendim," dedi elçilerden biri, "böyle boş sözlerden kaçının. Çünkü gerçekten, o adamın kraliyet çehresi ve öfkeli bakışı karşısında içimiz titredi. Benden daha keskin bir asa hazırladığından korkuyorum. O, imparatorluğun efendisi olmak istiyor. Düşündüğünüzden farklı bir adam ve dünyanın en asil sarayını tutuyor. Onu yeni yılda gördük, 9 kralın masasına hizmet ederken. En asil lordlar, en değerli şövalyelerin topluluğu çevresindeydi. Ve kendisi, yaşayan en erkeksi görünen adam. Tüm dünyayı fethetmek istiyor." Lucius bunları duyunca, Roma'nın tüm bağlı ülkelerine elçiler gönderdi. Güçlü bir ordu topladı. 16 kral, çok sayıda dük, prens, lord ve amiral, inanılmaz bir kalabalık. Etrafına şeytanlardan doğduğu söylenen 50 dev de yerleştirilmişti, koruma için. O büyük orduyla Roma'dan harekete geçti. Dağları aşarak Galya'ya ilerledi. Kasabaları yaktı. Kral Arthur'a boyun eğdiği için tüm eyalete öfke saçarak. Sonra Küçük Britanya'ya doğru yöneldi. Bu arada Kral Arthur, York'ta bir meclis topladıktan sonra krallığı Sir Badevin'e ve Sir Constantine'e bıraktı. Denizi aşarak Sandwich'e çıktı. Lucius ile karşılaşmak üzere. Karaya çıkar çıkmaz Sir Gawain, Sir Bors, Sir Lionel ve Sir Bedivere imparatora gönderdi. Mesaj açıktı, topraklarından çekil. Eğer savaşmaya niyetli değilsen ve Tanrı'nın ülkesini tahrip etmeyi, masum insanları öldürmeyi sürdürmeyeceksen. O soylu şövalyeler silahlandı ve at sırtında yola çıktılar. Uzakta çeşitli renklerde ipek çadırlar görüyorlardı ve ortada, üzerinde altın kartal olan imparatorun büyük çadırı. Sir Gawain ile Sir Bors öne atıldı. Diğer ikisini geride bıraktılar ve Arthur'un mesajını imparatora ilettiler. İmparator karşılık verdi, "Geri dön ve efendine söyle, onu ve tüm topraklarını fethetmeye geldim." Sir Gawain öfkeyle yandı, "Ben tüm Fransa'yı seninle tek başıma savaşmaya hazırım." "Ben de," dedi Sir Bors. O sırada, imparatorun yakın kuzeni Ganius adında bir şövalye yüksek sesle güldü, "Bakın bu İngilizlere nasıl övünüyorlar. Sanki tüm dünyayı omuzlarında taşıyorlar." Bu sözler üzerine Sir Gawain artık kendini tutamadı. Kılıcını çekti ve tek bir darbede Ganius'un başını gövdesinden ayırdı. Sonra Sir Bors ile birlikte atlarını çevirdi. Suları ve ormanları geçerek pusuya döndüler. Romalılar hızla peşlerine düştü. Şövalyeler döndü ve durdu. Sir Bors, öncülerin ilkini mızrağıyla bedeninden geçirip anında öldürdü. Sonra büyük bir pavyalı geldi. Kalibere, onu da devirdi. Sir Lionel ve Sir Bedivere de pusudan fırladı. Romalılara saldırdılar, parçaladılar ve onları geri çekilmek zorunda bıraktılar. Ama kampa yaklaştıklarında, büyük bir ordu yeniden saldırıya geçti. Karmaşada Sir Bors ve Sir Beryl, Romalıların eline geçti.
Sir Gawain bunu görünce iyi kılıcı Galotini çekti ve yemin etti, Kral Arthur'un yüzünü bir daha göremeyeceğim, eğer bu iki şövalye kurtarılmazsa. Sir Idurus ile birlikte öyle sert bir saldırı başlattı ki, Romalılar kaçtı ve Sir Bors ile Sir Berel'i geride bıraktı. Britanyalılar, zaferle Kral Arthur'a döndüler. 10.000'den fazla Romalı'yı öldürmüşlerdi, kendi aralarında saygın bir tek kişi bile kaybetmemişlerdi. İmparator Lucius bu haberi alınca, tüm ordusunu topladı. Arthur'u ezmek için harekete geçti ve onu Soissons Vadisi'nde karşıladı. Orduya seslendi, efendiler, sizi uyarıyorum, bugün savaşıp insan gibi şeref kazanın. Roma'nın tüm dünyaya nasıl liderlik ettiğini hatırlayın. Bu barbar ve vahşi Britanyalıların saldırımıza dayanmasına izin vermeyin. Ve borazanlar o kadar yüksek çaldı ki, yer titredi ve sarsıldı. Rakip ordular büyük haykırışlarla birbirlerine yaklaştı. Ve kapandıklarında, hiçbir dil o darbelerin öfkesini, o acıyı, o katliamı anlatamaz. Kral Arthur, en güçlü şövalyeleriyle birlikte dövüşün en yoğun yerine daldı. Excalibur'u çekti ve yıldırım gibi öldürmeye başladı. Kalabalığın ortasında Galapas adında dev bir savaşçıyla karşılaştı. Arthur diz eklemlerinden her iki bacağını da kesti. Sonra gülerek dedi, şimdi daha uygun bir boydasın. Ve ikinci darbede kafasını kopardı. Ceset yere düşerken 6 adamı daha öldürdü. Arthur, Lucius'un büyük işler yaptığı yeri gözlemledikten sonra, doğruca ona doğru atıldı. Her ikisi de birbirlerine şiddetle saldırdı. Ta ki sonunda Lucius, Arthur'un yüzünde korkunç bir yara açana kadar. Arthur ise karşılık olarak Excalibur'u yukarı kaldırdı. Tüm gücüyle imparatorun kafasına sapladı. Miğferi paramparça oldu. Kafa ikiye bölündü. Ve yarık göğsüne kadar indi. Romalılar imparatorlarının öldüğünü görünce, binlerce kişilik ordular halinde kaçmaya başladı. Arthur ve şövalyeleri peşlerine düştü, 100.000 adamı öldürdüler. Sonra tarlaya dönen Kral Arthur, Lucius'un düştüğü yere at sürdü. Etrafında Mısır ve Etiyopya kralları, 17 başka kral, 60 Romalı senatör ve daha pek çok soylu insan yatıyordu. Arthur hepsinin aromatik sakızlarla dikkatle mumyalanmasını, kalkan, silah ve sancaklarıyla süslenmiş kurşun tabutlara yerleştirilmesini emretti. Sonra esir alınan 3 senatörü çağırttı, hayatınızın fidyesi olarak, bu cesetleri Roma'ya götüreceksiniz. Onları benden önce oraya sunacaksınız. Ve söyleyin, ben de yakında geleceğim. Umarım Romalılar bir daha benden haraç istemekten çekinirler. Çünkü bu ölü bedenleri, onlardan istemeye cesaret ettikleri haracın karşılığı olarak gönderiyorum. Eğer daha fazlasını isterlerse, geldiğimde gerisini ödeyeceğim. 3 senatör, cesetlerle birlikte ayrıldı ve Roma'ya gitti. İmparatorun cesedi, imparatorluğun armaları nakşedilmiş bir arabayla taşındı. Tamamen yalnız. Ardından öteki krallar, ikişer ikişer arabalarla geliyordu. Savaştan sonra Kral Arthur, Lorraine, Brabant ve Flandre'ye girdi. Oradan Almanya'ya geçti, tüm ülkeleri teslim alarak. Sonra dağları aşıp Lombardiya ve Toskana'ya ilerledi. Sonunda itaati reddeden bir şehrin önünde durdu ve kuşatmayı başlattı. Uzun bir süre geçince, ev sahibinin yiyecek sıkıntısı çekmeye başladığını gördü. Arthur, Sir Florence'ı çağırdı, buradan uzak değil, büyük ormanlar var ve düşmanlarımın hayvanlarıyla dolu. Git ve bulabildiğin her şeyi zorla getir. Yanına yeğenim Sir Gawain'i, Sir Clegis'i, Sir Clermont'u ve güçlü bir grubu al. O şövalyeler hazırlandı. Tepeleri, ormanları ve vadileri geçerek güzel bir çiçekli çayıra vardılar. Orada o gece kendilerini ve atlarını dinlendirdiler. Şafak söküdüğünde, Sir Gawain atını aldı ve macera aramak için arkadaşlarından ayrıldı. Kısa süre sonra, omzuna kadar kalkanı asılı, yanında yalnızca güçlü bir seyisi olan bir şövalye gördü. Kalkanında 3 altın grifin vardı. Sir Gawain onu görünce mızrağını hazırladı ve doğrudan üzerine atıldı, "Sen kimsin?" "Bir Toskalıyım," dedi şövalye. "Ve kanıtlayabilirim ki, ayrılmadan önce sen benim esirimsin." Sir Gawain güldü, "Kendini fazla övüyorsun ve büyükleniyorsun. Ama tavsiyem şu, tüm övüncüne rağmen en iyini yap." Mızraklarını hazırladılar ve tüm güçleriyle birbirlerine koştular. Kalkanları omuzlarından yerinden oynamıştı. Sonra kılıçlarını büyük darbelerle indirdiler, miğferlerinden ateşler saçıldı. Sir Gawain öfkelendi. İyi kılıcı Galotini çekti ve düşmanını kalkanından, zırhından vurdu. Değerli taşları paramparça etti. Ve öyle büyük bir yara açtı ki,
Akciğeri ve karaciğeri görünüyordu. Toskalı inleyerek Sir Gawain'e doğru koştu ve derin bir yara açtı. Büyük bir damar kesilmişti. Kan hızla akıyordu. "Yaralarını çabuk bağla, efendim şövalye," dedi Toskalı. "Çünkü tüm atların, güzel zırhın ve dünyanın tüm cerrahları kanını durduramaz. Bu kılıçla yaralanan herkese böyle olur." "Bu beni pek üzmüyor," dedi Gawain. "Senin de böğürtlerin beni korkutmuyor, çünkü ayrılmadan önce daha büyük keder çekeceksin. Ama bana söyle, bu kanı kim durdurabilir?" "Ben yapabilirim," dedi şövalye. "Eğer bana yardım edersen ve vaftiz olup Tanrı'ya inanmama destek olursan, benden istediğin erkekliği alırsın." "Memnuniyetle," dedi Gawain. "Tanrı sana tüm dileklerini versin. Ama önce söyle, burada ne arıyorsun ve hangi topraklarda bulunuyorsun?" "Efendim," dedi şövalye, "adım Prienus'tur. Babam Roma'ya karşı isyan eden büyük bir prenstir. Soyumuz İskender'den ve Hektor'dan gelir. Joshua ve Mekkabayus da atalarımız arasındadır. Ben İskenderiye, Afrika ve tüm dış adaların krallığına hak sahibiyim. Ama Tanrı'ya inanmak istiyorum ve emeğin karşılığında sana yeterli hazine vereceğim." Prienus devam etti, "Kalbim o kadar gururluydu ki kendimi kimseyle eşit saymıyordum, ta ki seninle karşılaşana kadar. Bana doyasıya savaştırdın. Şimdi söyle bana, sen kimsin?" "Ben bir şövalye değilim," dedi Gawain. "Yıllardır Kral Arthur'un sarayında, onun gardırobunda ve zırhı altında büyüdüm." "Ah," dedi Prienus. "Eğer seyisler bu kadar keskin ve vahşiyse, şövalyeleri ne kadar iyidir. Adını söyle, şövalye ya da seyis olsun." "Tanrı aşkına," dedi Gawain, "sana gerçeği söyleyeyim. Adım Sir Gawain ve ben yuvarlak masa şövalyesiyim." Prienus güldü ve dedi ki, "Bundan, Paris'in tüm servetini vermekten daha çok memnun olurdum. Atlarla parçalanmayı tercih ederdim, bir seyisin benim üzerimde senin gibi zafer kazanmasındansa. Ama şimdi sizi uyarıyorum, o ormanda sayısız şövalye var, size sığır sürerek yönlendirmeye çalışacaklar. Ve siz yalnızca 700 kişisiniz. Yine de," dedi Sir Gawain, "hemen üzerlerine yürüyelim ve en iyiler zafer kazansın." Sonra Prienus, sayfasından 4 cennetten akan nehrin suyuyla dolu bir şişe aldı. Her ikisinin yaralarını da belli bir şekilde ovdu ve o suyla yıkadı. Ve 1 saat içinde, ikisi de her zamanki gibi sağlam ve sağlıklıydı. Sonra trompet sesiyle tüm şövalyeler konsey için toplandı. Çok konuştuktan sonra Prienus şöyle dedi, "Sözümü kesmek zorundayım. Çünkü sizi uyarıyorum, o ormanda sayısız şövalye sizi bekliyor. Ve siz 700 bile değilsiniz. Yine de," dedi Sir Gawain cesaretle, "onlarla hemen karşılaşalım, görelim ne yapabileceklerini. En iyiler kazansın." Aniden Sir Ethelwald adında bir kont ve bir dük, yüzlerce adamıyla birlikte ormandan pusudan sıçrayarak çıktı. Arkalarında binlerce daha vardı ve hepsi doğrudan savaşa atıldı. Sir Gawain, coşku ve cesaretle şövalyelerini güçlendirdi, "Hepsi bizim." 700 şövalye sıkı bir grup halinde harekete geçti. Atlarına mahmuz vurdular, 4 nala koştular ve düşmana şiddetle çarptılar. Her yanda adamlar ve atlar devriliyordu. Yuvarlak masa şövalyeleri bastırdı, itti, direnenleri yere indirdi. Sonunda hepsi geri döndü, kaçtı. "Aman Tanrım," dedi Sir Gawain. "Kaçtıklarını izlemek kalbimi ne kadar mutlu ediyor. Sayıları 70.000'i buluyordu, 1 saat önce çok daha az değil miydik?" Savaş hızla sona erdi. Büyük bir ordu, yüksek lordlar, Lombardiya şövalyeleri ve Sarazenler savaş meydanında ölü kaldı. Sir Gawain ve ekibi bol miktarda sığır, altın, gümüş ve her türlü hazine topladı. Ardından Kral Arthur'a geri döndüler, kuşatma hala sürüyordu. "Tanrı'ya şükür," diye bağırdı Arthur. "Ama orada duran kim, kendisi mahkum gibi görünüyor." "Efendim," dedi Sir Gawain, "o silahlarıyla bana eşlik eden iyi bir adamdır. Buraya Hristiyan olmak için geliyor. Onun uyarıları olmasaydı, bugün burada olmamalıydık. Yalvarıyorum sana, onu vaftiz et. Çünkü daha soylu bir adam ya da daha iyi bir şövalye nadirdir." Böylece Prienus vaftiz edildi ve yuvarlak masa şövalyesi oldu. Kısa süre sonra şehre son bir saldırı düzenlediler. Her taraftan duvarları aştılar ve içeri girdiler. Adamlar yağmaya koşarken, düşes, pek çok hanımefendi ve kızla birlikte ortaya çıktı. Kral Arthur'un önünde diz çöktüler ve teslimiyetlerini kabul etmesi için yalvardılar. Kral soylu bir ifadeyle yanıt verdi.
hanımefendi, emin olun ki kimse size ya da hanımlarınıza zarar vermeyecek. Hiç kimse incitilmeyecek. Ama Dük benim yargıma uymak zorunda. Sonra saldırıyı durdurdu. Anahtarları Dük'ün en büyük oğlundan aldı ve onu diz çöktürdü. Dük, ömür boyu sürgün olarak Dover'a gönderildi. Kira ve vergiler ise düşesin çeyizi ve çocukları için tahsis edildi. Sonra tüm ordularıyla yoluna devam etti. Kasabaları ve kaleleri fethetti. İtaati reddedenleri yerle bir etti, ta ki Viterbo'ya varıncaya kadar. Oradan Roma'ya elçiler gönderdi, onu lord ve valileri olarak kabul edip etmeyeceklerini sordu. Cevap olarak, tüm senatörler ve kardinaller, görkemli bir alayla önüne çıktı. Ayaklarının dibine büyük hazineler koydular ve ondan hemen Roma'ya gelmesini, orada barış içinde imparator olarak taç giymesini yalvardılar. Gelecek Noel'de, dedi Kral Arthur, taç giyeceğim ve şehrinizde yuvarlak masamı kuracağım. Kısa süre sonra büyük bir ihtişam ve görkemle Roma'ya girdi. Ardından tüm ordusu geliyordu. Şövalyeleri, prensler ve büyük lordlar. Altın ve mücevherlerle süslenmiş, daha önce hiç görülmemiş bir görkem içinde. Sonra Papa'nın elleriyle imparator olarak taç giydirildi, mümkün olan en yüksek ciddiyetle. Taç giyme töreninden sonra Roma'da bir sezon geçirdi. Toprakları düzene koydu. Şövalyelerine ve hizmetçilerine krallıklar, düklükler ve kontluklar dağıttı. Herkese hak ettiği kadar verdi. Öyle akıllıca ki aralarından hiç kimse şikayet etmedi. Tüm bunlar tamamlanınca, lordlar, şövalyeler ve büyük adamlar hep birlikte önüne toplandı ve dediler, asil imparator. Ebedi Tanrı'nın kutsamasıyla, ölümlü savaş sona erdi. Tüm fetihler elde edildi. Çünkü artık tüm dünyada hiç kimse seninle savaşmaya cesaret edecek kadar büyük ve güçlü değil. Bu yüzden yürekten dileğimizi iletiriz, soylu lütfunla bizi eve döndür. Eşlerimizi ve evlerimizi tekrar görelim. Çünkü uzun bir mevsimdir onlardan uzaktayız. Ve bu yolculuk tüm onurla tamamlandı. Doğru söylüyorsunuz, diye yanıtladı. Ve Tanrı'yı zorlamak bilgelik değildir. Bu yüzden aceleyle hazırlanın. İngiltere'ye dönüyoruz. Böylece Kral Arthur, şövalyeleri, lordları ve ordularıyla büyük bir zafer ve sevinç içinde geri döndü. Fethettiği tüm topraklarda, ölüm tehdidi altında kimsenin soygun yapmaması ve şiddet uygulamaması emredildi. Denizi geçtiler ve sonunda Sandwich'e vardılar. Orada, Kraliçe Guinevere onu karşıladı ve gelişine büyük sevinç duydu. Britanya'nın tüm topraklarında, anlatılamaz bir sevinç vardı.